3 TRK ailesinden herkese selamlar. Sezon 3'ü geldi. Sezon 1, 2, 3 kahraman robotlar ve tutuklama ekibiyle ilgili video yapacağım. Gelen sorular bu yönde. Sorularınızı cevaplamaya yönelik bir video yapacağım. İşte sezon 1'deyim, ne geliştirmeliyim diyenler var. Bekletmeli miyim gibi ya da sezon 3 geldi, nelere odaklanmalıyız gibi. Kahraman ve robotlarla ilgili video yapacağım. En sonunda tutuklama aşamasıyla ilgili soru soran arkadaşlar var. Onunla ilgili de size bilgi aktaracağım. Verimli bir video olacağını düşünüyorum. Kahramanlarla başlıyorum. Sezon 1'de oynuyorsak arkadaşlar zaten en güçlü kahramanımız Tyron. Şöyle ekstra ölümcüllük veriyor. 5 yıldızda %15 veriyor. Hepsinde bu sabit. Her yıldız %3 veriyor. Şu an 2 yıldız %6 ölümcüllük arttırıyor. En güçlü kalkanlı arkadaşlar. Sezon 3'te bile olsanız Tyron'ınız fullse en güçlü kalkanlı Tyron. Başka kalkanlıya ihtiyaç olmuyor. Ama VIP 12 istiyor. Zor bir şey. Eğer yoksa Tyron'ımız şöyle sezon 1'de diğer en güçlü hero'muz. Bu arada sezon 2'de de Phoenix'in gücü devam ediyor. Bunu da aktarmış olayım. VIP 12 olmaya gerek yok. VIP 6-7 gibi fullenebiliyor. Phoenix var. Sezon 3'te de bir tık arada fark kalıyor. Bana sorarsanız Phoenix'le sezon 3'ü de rahat şekilde oynarsınız. İkinci en güçlü hero'muz kalkanlı olarak sezon 1'de. Phoenix'imiz de yok. Daha free to play oynuyorsak bakın Barry'miz var burada. Yine %273 bonusları var. Bakın Phoenix'in de aynı şekilde. Tabii şu bonustan alamamış oluyoruz. Bir de bunun özel ekipmanını vermiştim ben. Buna verirsek yine aynı şey geliriz ama o bonus yok. Yine de Barry'de yetenek olarak güzel, güçlü bir kahraman. Dördüncü seçeneğimizde Gert kalıyor. Biraz tabii güçsüz oluyor. %147'ye düşüyor bonuslar ve bir yeteneği eksik savaş yeteneklerinde. Ama bir tane kalkanlı geliştirdik savaş için. Tutuklama aşaması için ikinci kalkanlı olarak Gert'i kullanabilirsiniz gidişata göre. Sezon 1'de bombacı kesinlikle arkadaşlar Tormund'u kullanıyoruz. Neden? Güzel. Saldırı savunma iyi veriyor. Özel ekipmanı var. Yetenekleri çok iyi. Ne yapıyor? Bize çok fazla rahatlık sağlıyor. Neden? Şurada işe almaya geliyoruz ve gördüğünüz gibi puan sandığından Tormund parçası sürekli çıkıyor. Ve buradaki işe almalarda da çıkıyor. Aynı zamanda şu tutuklama biliyorsunuz burada görevler geliyor. Buradan da geliyor. Hem free to play oynayanlar için de çok iyi. Sezon 1'de oynayan herkes için benim önerdiğim bombacı Tormund. Sezon 1'de şu Vivian var. Yeteneğe inşaat bonusu veren bir yeteneği var. Bir yeteneği boşa çıkıyor. Hiç bence bununla yatırım yapmaya gerek yok. Diğeri hem hiçbir şey paket almadan geliştirebileceğimiz bir hero. Bu yüzden bombacı olarak Tormund'u öneriyorum. Diğerlerinin hiçbirini geliştirmeye gerek bile yok. Tetikçi olarak sezon 1'de 3 tane tetikçimiz var. Mia aslında mor bir hero. Şu yeteneği açınca sarıya dönüyor. Bonusları artıyor. %210'a çıkıyor. Ama yeteneklerin hiçbiri savaşçı yeteneği değil. Tutuklama yetenekleri var. Tutuklamada kullanabiliriz. Ama savaşta Mia'yı pek kullanmayacağız. Free to play oyuncular için yine kullanılabilir. İkinci seçeneğimiz Inata ve Devilian. İkisi de bana göre aynı. Zaten verdikleri bonuslar da aynı. Yetenekleri de ikisinde 2 saldırı bir gelişim yeteneği var. Zaten başka tetikçimiz yok bu sezonda. Inata'nız 4 yıldızsa 3,5-4 yıldız civarıysa yetenekleri artık 4 yıldızda fullediyseniz şu ikisini emin olun Mia full artı full olsa bile Inata'yla veya Devilian da aynı şekilde bu arada savaşta daha fazla hasar vereceksiniz. Mia'yı savaşta kullanmıyoruz. Şöyle Inata parçaları kalelerden de gelebiliyor ödül olarak. Bu yüzden ben Inata'yı öneriyorum. As müdür vesaire günlük özel tekliflerde de Devilian alınıyor. Siz kendinize göre seçip birini aktif savaşçı olarak kullanabilirsiniz ama hiç açmadıysanız mecburen tabii ki Mia'yı kullanacaksınız. Yeteneği olmasa da şu bonusları yüksek. Şimdi gidip de mesela şu tetikçi bonusları %135 yeteneği var diye bunu kullanmanın hiçbir mantığı yok. Ama bakın Inata şu an %164 veriyor bana. 4,2 yıldızda fullenmemiş. Bu 210 veriyor. Yeteneği olmadığı için ben Inata ile savaştığımda daha fazla vuruyordum. Sezon 2 hero'larını açmadan önce. Sezon 2'de gelen 4 tane hero var. Birisi Sezar.
kalkanlı saldırı savunması düşük. Sezon 1'deki kalkanlarımızdan bile. Yeteneklerinde şöyle yeniden canlanma gibi bir yetenek var. Ben beğenmedim. Kesinlikle bunu açmayı tavsiye etmiyorum sezon 2'de. Hiç gelmemiş gibi davranabilirsiniz. Sezon 2'de bir diğer hero'muz Lancaster var. Yine şuradan bonusları fullendiğinde %252 fena değil. Yetenekleri de fena değil ama hiç buna Lancaster'a yatırım yapmaya gerek yok. Şu sarı parçalarımızı falan sakın yani harcamayın. Lancaster'a da gerek yok. Sezon 2'de 2 tane hero'muz var önemli. Biri Mireya. Hem bonusları yüksek hem yetenekleri çok iyi. Diğeri de Alp. Zaten Alp'in ekstra şurada %15 savunma veren yeteneği var. Bunun yıldızını fulllediğimde %15'e çıkacak. Her bir yıldız %3 veriyor bu ekstra bonus etkisi olan hero'larda. Şöyle fullendiğinde 252 veriyor. Yetenekleri, saldırı çok iyi. Alf'i birinci bombacı. Bunu ikinci bombacı olarak kullanabiliriz. Kesinlikle diğerlerini tavsiye etmiyorum. Şimdi sezon 2'de başka hero kalmadı. 1'de de kalmadı. Zaten mor ve mavilerden hiç bahsetmiyorum. Mor olarak sadece Gert'ten bahsettim. Bu da tutuklamada kullanabiliriz. Gerekirse savaşta ama tabi hiçbir kalkanlığımız yoksa Barry, Phoenix, Tyrion hiçbiri mecburen bunu kullanacağız. Şimdi sezon 3 yeni geldi. 4 tane daha hero eklendi. Sezon 3'te neleri geliştirebiliriz? Bu arada sezon 1'de olan arkadaşlar da bu 2 ve 3'ü izlerse onların da faydasını olur. İleride neler olacağını görürler. Şimdi sezon 3'te bir gelen şöyle bir kalkanlığımız var. Bakıyorum %304'e çıkarıyor bonusları. Tyrion'dan fazla değil. Phoenix'ten fazla. Ama buna yatırım yapmaya gerek var mı? Yani yetenekleri fena değil. Şurada bir hafif yaralı iyileşme veriyor. Birlik alınan hasarın altında. Bence hiç işe yaramaz bir şey. Gerek bile yok hafif yaralı iyileşmesine. İlla ki tabii etkisi olur da aynı zamanda birlik hasar azaltması da olduğu için fena değil. Sadece hafif yaralı iyileşme olsa çok kötü derdim. Ama burada da birlik alınan hasarı %20 yerine 30 verse, alttakini vermese daha iyi olur. Yatırım yapmaya gerek olmayan bir kahraman. Shanming adı. Bir diğer sezon 3 hero'muz Sawyer. Evet %304 veriyor. Bonusları güzel. Yeteneklerin hepsi. Saldırı yeteneği. Şurada bakın düşman gücü %70'in altına düşerse ne oluyor? Debuff veriyor. Düşman birlik defi azaltıyor. Güzel yetenekleri. Fena değil. %70'in altına zaten yüksek ihtimalle düşer başlangıçtan savaş sonuna kadar ama Sawyer'a da gerek yok. Sezon 3'te yine bizim için sezon 2'de nasıl şu Mireya ve Alf'i söyledim. Sezon 3'te de 2 tane önemli hero'muz var. Birincisi Veronica. Zaten ilk olarak bu hero'yu geliştirmemiz gerekiyor. Tetikçi bir hero, savaşçı bir hero. Bonusları çok iyi. Şurada ek özelliği var. Sahada olmasa bile %15 SP arttırıyor. Bunu fullleyemeyecek bile olsanız en az 2 yıldız verip bu %6 SP'yi tüm birliklere kazandırabilirsiniz. Ki bence fullleyebilen fulllesin zaten. Şöyle gördüğünüz gibi günlük özel tekliflerle ve gölge yoluyla alınabiliyor. Yeteneklerin hepsi savaşçı. Bakın hasar %50. Şöyle düşmanına karşı hasar artışı var. Hani direkt %50 vermiyor. Zararı %10 arttırma şansına %50 sahip oluyor. Fulllediğimiz zaman. Bu bence bayağı etkili bir skill. Çünkü neden? Sadece tetikçileri değil, bütün birlikleri etkiliyor ve hepsinin %10 fazla hasar vermesini sağlıyor. Yani kalkanlının da bombacının da %50 ihtimalle %10 zarar arttırıyor. İkinci yeteneği %25 şekilde tüm müttefik birliklerin %25 ölümcüllüğünü arttırıyor. Tüm birliklerin yine %25 savunmasını arttırıyor. Dediğim gibi bence güzel bir hero. Şuradaki bonusu özellikle çok ekstra. Maksimumda verdiği bonuslar da çok iyi. Etkili bir kahraman sezon 3'te. Diğer hero'muz Fısıltı. Bombacı yine bakın 304 veriyor. Güzel bonuslar. Yeteneklerine geliyorum. Düşman birliklerin defansını %4 azaltıyor. Bu yeteneğe en son geleceğim. Şurada tüm birliklerimizin %50 ihtimalle hasarlarını %10 arttırıyor. Aynı şekilde tüm birliklerin yine yani sadece bombacıların değil hasarını %10 arttırıyor.
fullediğimizde %50 ihtimal veriyor. Yani 2'de 1 şansla %10 fazla hasar vermemizi sağlayacak. Buradaki yeteneğimiz her turda hasara karşı %20 bağışıklık. Yani şöyle %20 bağışıklık şansı veriyor tüm hasara karşı. Yani alabileceğimiz tüm hasarı %20 ihtimalle almamamızı sağlıyor. Bence çok önemli bir yetenek. Neden? Şurada gördüğünüz gibi bakın Phoenix'te var sersemletme. Bir tur sersemlettiğinde savaş içindeki o turda düşmanları sersemletiyor, hasar almıyoruz. Tyrant'da da vardı galiba. Şurada bakın Tormund'da da var. Bombacı bunda. Ama Tormund'dan daha güçlü bir Alf'imiz var. Alf'in yetenekleri de çok güçlü. Ama şimdi hem Phoenix şu yeteneği bakın %20 ihtimalle bir tur sersemletme. Hem bu fısıltının bu yeteneğini kullanarak bir de şu bonuslara sahip olduğumuzda savaşı kazanma şansımız çok yükseliyor. Yani şurada rapor var mı bakayım. Ya mesela şöyle düşünün. Şimdi burada bir savaş raporu var. Bakın şurada turları gösteriyor bakın. İşte bu yetenek kaç defa tetiklenmiş. Şimdi bunlar zaten sürekli tetiklenen olduğu için bunlarda 1 yazıyor. Sürekli tüm müttefik birliğin hasarını arttırıyor. Şurada fazla tetiklenen bir tur sersemletmeyi bir kere tetikleyebilmiş arkadaşımız. Bizim Phoenix de bir kere tetikleyebilmiş. Bu demek ki çok uzun sürmemiş bu tur. Bazen uzun süren turlarda daha fazla etkisi oluyor. Ama gördüğünüz gibi burada biz bununla, o da burada bununla bizi ne yapmış? Sersemletmiş. Daha uzun süren bir şey var mı? Bu sürmüş olabilir. Şuna bakalım. Bakın bu biraz daha uzun sürmüş. Daha fazla asker ve daha uzun savaş. Sanırım güce göre de değişebiliyor. Rakibin özelliklerine göre de 5 kere sersemletmiş mesela. 5 kere de o fısıltı kahramanı iş yapsa aynı bu şekilde yani bayağı bir alacağımız hasarı düşürmüş olur. İnanılmaz etkisi var bence. Güçlü olduğunu düşünüyorum. Bunlar da robot yetenekleri. Bunlar da güzel. Şimdi robotlara geçeceğim. Daha önce zaten kahraman ve robot gelişme hepsini anlatmıştım ama direkt öneri olarak isteyen arkadaşlar oldu. Şimdi 1 ve 2 numaralı robot sezon 1'de var. Tabii ki önemli robotlar. Ama yani mesela bizim klanımızda savaşırken bizim bonuslarımız kullanılmıyorsa bu ne demek oluyor? Bonusları bizden daha güçlü bir arkadaşımız var ve biz de onun seferini kullanıyoruz. Veya karşımızda 2-3 tane güçlü adam var. Hani bizim bonuslar hiçbir türlü işe yaramayacak. Sunucu içinde diyorum. Ben şahsi tavsiyem, ben mesela bonuslarımı kullanıyordum. Mecburen geliştirdim. 1 ve 2 numaralı robotu sezon 2 gelene kadar hiç kullanmayın. Robotsuz takılın yani. Bunların şunun şu yeteneğini açabilirsiniz. Bu zaten 1. seviyede de aynı şey veriyor. Bekleme süresi azalıyor. Bunların ikisini hiç açmayın. Çünkü ikisi de işlevsel yetenekler. Bakın şurada sol üstte zaten alet takımı işareti var. İşlevsel yetenekler. Şurada da gözüküyor. Bakın başlarında alet takımı işareti. Bunda bak silah şunda artı yazıyor. Ama güçlüysek bonuslarımız kullanılıyordur. Bizde güçlü biri vardır. Karşıdaki güçlüyle o savaşıyordur mesela bir garnizonda. Diğerinde bizim savaşmamız gerekiyordur. O zaman açabiliriz bu robotları. Öncelikli olarak tetikçiyi öneriyorum ben sezon 1'de. Yani buradaki pilot yeteneğinin pek işe yaramaz bana sorarsanız. İşte kaynak toplamaya işe yarıyor. Tek seferde en yüksek kaynağı yolluyoruz. Gittiği gibi kaynaktan toplayıp dönüyor. Gerek yok. Olmasa da olur. Ya çekirdek yetenekleri fena değil. Tutuklamada da savaşta da işimize yarıyor. Ya bu robotları açmadığımızda dediğim gibi sezon 1'de tutuklama ve savaşta biraz inaktif olacağız. Ama sezon 2 geldiğinde biriktirdiğimiz şeylerle o zaman olacağımız güçten daha fazla güce ulaşmış olacağız. Burada çekirdekten geliştirirsek verdiği hasar da gözüküyor. Bunları anlatmıştım. Çekirdek yetenekleri nasıl seviye atlar. Yani şurada falan. Zaten şu an 0 çekirdeği. Dediğim gibi bu atacaksanız da tetikçiyi açın. Bombacının da şöyle yeteneği var. İnşaata %10 veriyor 30 dakika boyunca.
Yani zaten belli bir şeyden sonra %10 inşaat ekstra olsa da olmasa da olur. Çok önemli değil. Bence bunu hiç açmayın diye tavsiye ediyorum. Şurada yine tutuklamada verdiği yetenek ve savaş modunda verdiği yetenek var. Yani fena değil. Bence tetikçi daha iyi. Ama bu da kullanılabilir. Bombacı bonuslarınız daha yüksekse. Yine de onun tercihini siz yapın. Bombacı araştırmalarına, cephanesine daha fazla önem verdiyseniz, kitaplara vesaire, yine bunu da açabilirsiniz ama öyle yapmadıysanız kesinlikle bunu geliştirin. Bonuslarınız kullanılmıyorsa ikisini birden hiç şöyle üret çıktığında açmayın. Benim tavsiyem bu. Sezon 2'ye geldik. İşte burada önemli robotlar devreye giriyor. 3 ve 4 numaralı robot. Zaten bu sezon 1'deki robotlar maksimum 60 seviyeye çıkıyor. Diğer videoda kahramanların da robotların da gelişimini anlatmıştım. Bunda sadece öneri şeklinde gideceğim. Ve sezon 3 kahramanları özellikle inceliyorum. Şimdi sezon 2'ye geldik. 3 ve 4 numaralı robotumuz. Yani şu yetenek muazzam bir yetenek. Artı yazıyor üstünde ama bence şu silah olan yeteneklerden daha savaşçı bir yetenek. Neden? Saldırı yaptığımızda ilk saldırıda kazansak bile yani çok muazzam güçsüz biri değilse, hani kazandığımız ama normal güçte biri ise asker kaybımız oluyor. Karşının olmuyor hatta. Bunu yani inanılmaz bir yetenek bence. En güçlü yeteneklerden birisi. Maksimum seviyeye getirdiğimizde 0 kayıp veriyoruz ilk saldırımızda. Bence inanılmaz etkili bir yetenek. Ama sorarsanız şuradaki yine tutuklama yeteneği ve savaş moduna bakıyorum. Savaş modunda yine güzel bir yeteneği var ama çekirdeği çok önemli değil. Bu yetenek daha önemli. Ben bunu fulllemeden sezon 3 robotları açmayacağım. Öyle diyeyim çünkü o yetenek lazım. Şimdi tetikçi robota geliyoruz. Bakın pilot yeteneği maksimuma geldi mi tüm birliklerin savunmasını 2 saat boyunca %6 arttırıyor. Önemli, güzel bir yetenek. Tüm birliklere %6 savunma. Yine çekirdek becerisi de ben tetikçileri daha çok geliştirdiğim için önceliğimi tetikçi robotlara veriyorum. Sezon 2'de. 1'de de öyle yapmıştım. 2. sırada bombacı olanı geliştirmiştim. Şöyle gördüğünüz gibi hasarı %15 arttırıyor. Diğer birliklerinde %7,5 arttırıyor. Zaten benim çekirdeklerim de burada. Görüyorsunuz. Bunu geliştirdim. Çekirdek becerisi de iyi. Pilot yeteneği de iyi. Güçlü olan tarafınıza göre işte cephane yine aynı şekilde dediğim gibi. Hangisini daha çok geliştirdiyseniz benim tavsiyem cephanede, kitapta, teknolojide tetikçiyi daha öncelikli tutmanız. Ama olmuştur bombacı geliştirdim. Yine kahraman da bu arada. Bombacı kahramanınızı maksimum yapmışsınızdır. Tetikçiniz düşüktür. Yine buna gidebilirsiniz. Etkisi olur. Çünkü bombacıların hasarını arttırıyor bu daha çok. Bu daha çok tetikçilerin. Bu şekilde bu 4'ü geliştiriyoruz. Kullanıyoruz. 90'a çıkıyor bu arada. Çıkartacağız yakında. Şu çanta 70 puan vermeyi bırakırsa. Daha sonra 3'ü geliştirip yeteneğini kesinlikle kullanmamız gerekiyor. Ve 3. sezon yeni gelen 2 tane robotumuz var. İnanılmaz güçlüler bu arada. Yani sezon 1'de açmayın dedim. 2'de açın dedim. Şu 2'de açtığınız her şey çok güzel. Güçlü gidiyorsunuz. Ama 3. sezon geldiğinde şuradan bakın. Şuna basıyorum ve yeteneklere bakın. Şurada 2 saat boyunca keşif kapasitemizi 11.250 arttırıyor. Yani keşif kapasitesinin 11.250 artması ne demek? Size şöyle göstereyim. Bakın zindanda 6.000 keşif veriyor bu. 15. seviye ve 400. tutuklamadan sonra 6.000 veriyor. Yani bunu avlu izni bu arada savaşta veremeyiz kesinlikle. Şöyle çok daha önemli şeyler varken. Buna 6.000 veriyor. Avlu izni vererek 9'a çıkarabiliriz ama kesinlikle savaş modundayken kullanmıyoruz. Keşif kapasitesi bakın şurada bilgiye basıyorum. 30 levelden Fortiklet 3. seviye komuta merkezi bastığımızda yaklaşık bize 11.000 keşif kapasitesi veriyor. Aynı şekilde teknolojide de bu keşifin gelişmeleri var bakın. 2.000 şeklinde artıyor. Bakın şurada yazıyor. 4 fulllediğimizde 14 veriyor. 1. seviye geliştirmesi yaklaşık 12 gün. Orijinal süresi 22 günden fazla. Yani demek istediğim şu, inanılmaz güçlü bir yetenek. 2 saat boyunca
11.250 keşif kapasitesini arttırıyor. Bunun üstüne bir de %22'lik buff'ları bastığımızda inanılmaz bir keşif kapasitesi artışı kazanıyoruz. Gerçekten çok güçlü bir yetenek. Bunlar da maksimum 90 seviyeye çıkıyor. Sağ olsunlar bize kıyak yapmışlar. 120 falan olsaydı herhalde bunu fulllemek imkansız olurdu bizim için. Çekirdek becerilerine geldiğimde de yani tutuklamada verdiği yetenek de tabii etkili ama yani savaş modunda verdiği bombacılar ve tetikçilerin ölümcüllüğünü %60 arttırıyor arkadaşlar. Şu aşağıdaki bonuslara da bakın zaten. Bombacı saldırı, tetikçi saldırı veriyor 65. Şimdi sezon 2'den ne farkı var? Bakın sezon 2'de tetikçi saldırı savunma veriyor. Burada da bombacı saldırı savunma. Birdekiler de bu arada aynı saldırı savunma veriyor. Bunlar bonusları da ufak şekilde tetikçiye 15, diğerlerine 7.5 gibi düşünün. Bu da işte bombacıları %3.3 arttırıyor. Diğerlerini %2.5 arttırıyor. Bombacılar tetikçilere %5 vuruyor falan. Buraya geliyoruz. Saldırıları tetikçi ve bombacının %65 arttırıyor. Neden? İyi bir bonus bu. Çünkü bizim zaten tetikçi ve bombacıda istediğimiz savunmadan çok saldırı. İkisine de %65 veriyor. İnanılmaz iyi ikisine birlikte vermesi. Biliyorsunuz tek savaşta tek robot kullanabiliyoruz. Yani buradaki çekirdekteki yetenek de hem bombacıların hem tetikçilerin ölümcüllüğünü %60 arttırıyor. Muazzam bir robot. Yetenekleri çok iyi. Dediğim gibi pilot yeteneği de, çekirdek yeteneği de inanılmaz iyi. Alttaki bonusları da hem bombacı hem tetikçiye verdiği için çok iyi. Kesinlikle sezon 3 geldiğinde geliştirmemiz gereken bir robot. Kullandığımızda da büyük farklar olacaktır. Bütün çekirdekleri buna basabiliriz. 5 numaralı robotun ismi neymiş? Infercor'muş. 6 numaralı robota geliyorum. Yine Atlax. Bu da muazzam bir robot. Kalkanlara saldırı savunma veriyor 65. Ben beklerdim ki buradan da bir kalkanlı savunma mesela 100 versin. Saldırı vermesin gibi ama ikisini de koymuşlar. Olsun. Şuradan pilot yeteneğine bakıyoruz. Aynı tüm birliklerin %6 saldırısını 2 saat boyunca arttırıyor. Aynı şuradaki bakın 4 numaralı robotun yeteneği savunmaydı %6 2 saat. Bu da 2 saat boyunca saldırıyı arttırıyor %6. Yine savaş yeteneği önemli bir yetenek. Güzel. Alttaki bu arada ilk kalkanlı robotumuz bu. Onu da söyleyeyim. Diğerlere bomba tetik olarak gidiyordu. Bunda buraya kalkan koymuşlar. Bir önceki hem bomba hem tetikçi gibi. Bu çekirdek yeteneklerine geldiğimizde yani burada da yine muazzam bir çekirdek gücü var. Tüm birliklerin HP'si %30 artıyor. Kalkanların hasarı %40 artıyor. Bombacıların aldığı hasar %20 azalıyor. Yani yine muazzam bir robot. Şimdi hem bunu hem diğerinin çekirdeğini geliştirebilecek güçte olmadığımızı varsayarak şunu söylüyorum. 5 numaralı robot. Kesinlikle şu an en güçlü, geliştirmemiz gereken hem seviyesini hem çekirdeğini. Sonrasında tabii bunun seviyesini de geliştirip şu yeteneği kullanırız ama yani şu 5 numaralı robot muazzam bir şey olmuş. Savaşta en çok işimize yarayacak. Yani şu çekirdek becerileri altta hem saldırı, tetikçi, bombacı vermesi muazzam. Şunun şöyle bir avantajı var. İkisinin de çekirdeğini geliştirebilen varsa bunda da yani bu hem çekirdek yeteneğiyle birliklerin HP'sini arttırırız. Hem de kalkanların savunmasını, saldırısını arttırırız. O söylediğim taktikte daha önce anlatmıştım. Şuraya garnizona o robotu ekleriz. Bununla savaşırız. Eğer bir garnizon tutmayacaksak, savaşıp saldırıp saldırı alıyorsak, bunun çekirdeğinde bireyseli ve seferi yükleriz. Eğer sadece sefere bireysel saldırıyorsak seferi de bu arada bundan kaldırırız. Bariyeri de kaldırırız. Sadece bireyseli koyarız. Şöyle şunun hem çekirdeğini güçlendirip hem de hapishane garnizonumuzda tuttuğumuz için bariyeri veririz. Buradan yeteneğini aktifleştiririz. Hem de savunma yaptığımız için buradaki bütün ölümcüllük SP'ler aktif olur. Ve seferberliği de buna veririz. Eğer dediğim gibi sefer açmıyorsak, bireysel saldırı yapıp alıyorsak.
Yani bize seferberlik de açılsa bireysel de olur ama biz sadece bireysel saldırı yapacağız, sefer yapmayacağız. Buraya bir çekirdek seviyesini arttırabilmek için seferleri de basabiliriz. Bence kullanılabilecek en iyi taktik budur. Sezon 3 bayağı bence fark yaratacak dediğim gibi. Yani şu alttaki Fısıltı ve Veronica. İlk önceliğimiz yine Veronica. Ama bayağı etkili kahramanlar. Ama benim daha çok dediğim gibi şu 5 ve 6 numaralı robot yani bayağı bir işleri değiştirecek. Bildiğin yenilmez bir güce getirecek onları geliştirenlere. Ben yine de ağırdan gidiyorum. Yani bunu zaten yakında 90 yapacağım. Sonra bu yeteneği kesinlikle istiyorum. Asker kaybımı bayağı azaltacak. Çünkü çok savaşıyorum. Daha sonrasında 5'i geliştireceğim. Sonra da 6'yı. Şimdi ufak bir tutuklama ile ilgili bilgi vereyim size arkadaşlar. Yani tutuklama yetenekleri şu soldakiler zaten kahramanların. Bunu söylemiştim. Yine Mia'yı da tutuklamada kullanabilirsiniz. Tutuklama yetenekleri var demiştim. Şimdi tutuklamada işte nasıl ilerleyeceğiz? Ben kaçtayım şu an? 423. Bakın tutukla diyorum. Benim gücüm 15 milyon. Rakip 43 milyonun üstünde. Yani 3 katımızdan fazla. Değil. 3 katımıza yakın. Pardon 45, ben 14'ten hesapladım. 15'ten hesapla 45 milyon. Yani 3 katımıza yakın bir güçte. Bunu yenmemiz için ne yapacağız? Nasıl bir yerleşim? Şimdi komple şöyle boşaltayım arkadaşlar. Size mantığını, matematiğini de anlatacağım. Öne 2 tane kalkanlı koyuyoruz. Şöyle bakın. Diğer kalkanlım ilk 5'te bile olmamasına rağmen bunu kullanıyorum. Neden? Önde hasar tanklaması gerekiyor. Şöyle yani Mia'yı da kullanabiliriz. Ama dediğim gibi öne gidip de bombacı koyarım. Yine bazı bölümlerde işime yarayabilir. Ama şu an bu 2 kalkanlıya kesin ihtiyacımız var. Ön böyle. Yani yoksa bile şöyle bazı turları bu tutuklamada Gert'le deneyebilirsiniz. Diğer kalkanlığınız yoksa bazen de Tormund'u öne koyarak yani deneyebilirsiniz. Ama dediğim gibi ilk tavsiyem 2 kalkanlıyı öne koymak. Mahkum güç zırhında. Bu arada ben en güçlü kalkanlıyı sağa koyuyorum. Sağdaki daha çok yaşaması lazım diye düşünüyorum. Daha çok hasar tanklaması lazım. O yüzden Phoenix'i sağa koyuyorum. Yine en çok yaşayan kalkanlımın arkasına güçlü robotumu koydum. Daha fazla yaşasın diye. Diğer tarafa da ikisine tetikçi koydum bu arada. İsterseniz siz de bombacı güçlüyse onu koyabilirsiniz. En güçlü 2 robotu yerleştirdik. Daha güçlü olanı Phoenix'in arkasına. Arka tarafın yerleşimini yapacağım. Yani burada şimdi şöyle bir şey var. Onu size söyleyeyim. Bunu da unutursanız şuradan kontrol edebilirsiniz. Bakın. Şöyle kalkanlara hasar veriyor. Tetikçilerimizin en temel özelliği kalkanlara hasar vermek. Bombacılarımızın özelliği de tetikçilere hasar vermek. Kalkanlılarımızın özelliği de bombacıya hasar vermek. Yani aslında üçü de birbirini vuruyor. Tamamen strateji işi. Aynı şey kahramanlarda da geçerli. Birlik gönderirken de bu arada bunu dipnot araya düşeyim. Yani çok önemli bir bilgi aslında. Başka bir videoda anlatırım belki. Kalkanlı rakipte fazla. Kalkanlının özelliği ne? Bombacılara fazla vuruyor. Bombacılardan az hasar alıyor. Ne yapacağız? Biz o kalkanlının fazla olduğu garnizona ya da kişiye tetikçiyle saldıracağız. Neden? Kalkanlara karşı hasarı arttırıyor ve kritik vuruş veriyor. Biz gidip buraya full bombacı yoğunluklu saldırırsak bu tetikçiye hasar veren bir seçim olur. Kalkanlı bombacıdan hem az hasar alıyor hem bombacıya vuruyor. Bu sefer kaybımız olur. Rakip yoğunluklu tetikçidir. Ne yaparız? Bombacıları koyarız. Aynı bu mantıkla. Yani bombacı tetikçi, tetikçi kalkanlıya karşı, kalkanlı da bombacıya karşı güçlü mantığını bu şekilde anlayabilirsiniz. Şimdi buraya tekrar dönüyorum. Şimdi dizilimimi yaptım buraya. Rakibe bakıyorum. 2 tetikçi, bir bombacı var. Bazı seviyeler oluyor. Mesela geçilmiyor. Bu taktikle geçebilirsiniz onları. Geçtikten sonra da 4-5 tur ilerleyebiliyorsunuz. Bazen aralarda zor bölümler oluyor. Şimdi ne yapacağım? Tetikçisi fazla. Tetikçiye kim fazla vuruyordu? Bombacı fazla vuruyordu. Arkaya 2 tane bombacı yerleştireceğim. Şöyle yapacağım. En sağa Alf'i koyacağım.
Güçlü bombacım. Ortaya Tormund'u koyacağım. En sola da tetikçi Mireille'yi koyuyorum. Şimdi eğer ben buraya 2 tetikçi koyacak olsam da onu da size söylemiş olayım. Karşıda diyelim şöyle savaşmak istiyorum yani mesela. 2 tetikçi de karşı gibi eşit. Veya karşıda 2 tane kalkanlı var ama çok güçlü rakibimiz. Ne yapacağız? Tetikçi sayımızı arttırmamız gerekiyor gibi düşünebilirsiniz. Ya da eşit savaşacağız. Elimizdeki güç bu. Bu böyle savaşırken de arkadaşlar tetikçileri en uçlara koyuyoruz. Bombacıyı ortaya. Neden? Savaş başladığında bombacı ilerliyor şuraya. Tetikçiler yerinde kalıyor. Şimdi toplu yetenek atıldığında bak bazı hero'ların toplu alan yetenekleri var. Çoğu hero'da var. Şimdi geldi. Bunu atıyorsa bunu da vuracak. Bunu atıyorsa bunu da vuracak. Ne yapıyoruz? Ayırıyoruz. Uzak tutuyoruz. Bombacı zaten buradan ilerliyor. Ne oluyor? Aldığı hasarı düşürmüş oluyoruz. Şimdi ben bu mantıkla dediğim gibi 2 bombacı koyacağım için yeri fark etmiyor. Şöyle de yapabiliriz. Mireille'yi şu en güçlülerin arkasına koyup daha iyi saklarım. Bu arada turu geçip geçemeyeceğimi bilmiyorum. Bayağıdır hani geçememiştim bu turu. Şimdi deneyeceğim. Bir Mireille'ye yıldız bastım çünkü. O yüzden denemek istiyorum. Şöyle Alf'i koyarım. Tormund'u koyarım. Bakalım bir çatış diyelim. Bakalım ne olacak. Evet, Alf yaşadı ve kazandık. Yani bunun mantığı bu şekilde. Bayağıdır geçemiyordum. Bunu da iyi oldu bu arada. Şimdi devam edeyim diğer seviyeye. Karşıya bakalım. Yine 2 tetik bir bombacısı var. Ama bu sefer ben daha güçlü olduğunu düşündüğüm için şöyle yapacağım. Alf, Tormund, Mireille şeklinde. Bir de bunu deneyeyim. Bir tur daha savaşayım. Ya bu sağ taraf hasar aldığı için Mireille'yi yani onun arkasına koydum. Phoenix ama daha çok direniyor diye. Bence en solda tetikçi daha iyi oluyor bu arada. Ki bu turu daha kolay geçtik bakın. Ben tetikçiyi normalde hep en sola koyuyorum. Eğer tekse, 2 tane değilse, 2 tane ise uçlara. Ama bunda Phoenix dayanıyor diye bir öyle denemek istedim. Şöyle şuraya koydum ki hani Phoenix dayanıyor, arkasında hasarı Phoenix tanklasın. Beri biraz daha erken ölüyor zaten. Bu turu da oynayalım bakalım geçebilecek miyiz? Şu an işte 3 katımıza çıktı puanı rakibin. 45'e yaklaştı. Ya ben bu formasyonu kullanıyorum tutuklamada. Dediğim gibi ara sıra arkada tetikçi bombacı değişikliği yapıyorum. Ön 2 kalkanlı hep sabit. 2 tetikçi kullanırsam tetikçileri birbirinden ayırıyorum. Birbirlerinin hasarını tanklamasın diye. Bu şekilde araya bir de işte dediğim gibi şu kalkan bomba tetik hangisi nereye güçlü bilgisini de aktarmış olduk. Sezon 3 kahramanlar bu şekil, robotlar, tutuklama ve şeyde tutuklama yine şurada da onu ittifak savaşında da kullanırsınız. Ben girdim 2 kişiyi yendim burada ama henüz patlamamış. Bunları yenmiştim. Burada da kullanırsınız. Arenada da kullanırsınız. Sistem bu şekilde. Başka soruları olan olursa yorumlarda yazabilirsiniz. Bana da özelden sorabilirsiniz.